Herkese merhabalar. Atlas Global battı mı? Atlas Global tekrardan uçabilecek mi? Herkese Lüksemburg'dan merhabalar. Ben Kaptan Bahadır Acuner. Sizlere bu sefer de hiç beklenmedik bir şekilde, beklenmedik bir zamanda, hiç beklenmediğim, planlamadığım bir şekilde karşınıza geliyorum. Çünkü 18 saatlik bir mesainin sonunda Çin'den Almaty'ye, Almaty'den de Lüksemburg'a uçtuktan sonra telefonuma düşen mesajlar karşısında hayretler içerisinde kaldım. Atlas Global Hava Yolları'nın belli bir süre için yolcu kabul etmeyeceğini, belli bir süre için uçuşlarını durdurduğunu ve yeniden yapılanmaya gideceği konusunda mesajlar geliyordu. Gerek orada çalışan arkadaşlarımdan, gerekse sektördeki arkadaşlarımdan endişe dolu mesajlar geldi telefonuma. Bunun üzerine bu kadar zamandır ayakta olmama rağmen yine de bu konuyu irdeleyelim istedim. Acaba Atlas Global tekrardan uçacak mı? Atlas Global'in durumu nedir? Biraz ona bakalım istedim. Gelin biraz tarihinden de başlayarak Atlas'ı, Atlas Jet'i, daha sonraki adıyla Atlas Global'ı biraz gözden geçirelim. İster misiniz? Atlas Global 2001 yılında Vural Öger tarafından kuruluyor. Kim Vural Öger? Vural Öger 1973 yılında Almanya'da yaşayan işçilerimizin Türkiye'ye olan yolculuklarını fırsat bilerek bir turizm şirketi kuruyor. Kendisi Öger Türk Tur kurarak Almanya'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Almanya'ya aile ziyaretlerini ve işçilerin yıllık izinlerini daha kolay yapmalarını sağlamak amacıyla böyle bir şirket kuruyor. İlk yaptığı şey insanlara bilet satıp daha sonra bu hatlarda gerek full charterlarla, yani bu hatlarda uçak kiralayarak, gerekse de o hatlarda zaten uçan hava yollarından belli bir miktarda koltuk satın alarak koltuk temin etmek ve Almanya'daki ve Türkiye'nin dışında yaşayan diğer soydaşlarımızı, vatandaşlarımızı ülkemize taşımak için kurulmuş bir şirket bu Öger Türk'tür. Dediğim gibi bunu Vural Bey önce değişik hava yollarıyla deniyor. İşte Condor kullanıyor, zamanında LTU vardı, onu kullanıyor. Sun Express'ten koltuk satın alıyor, Pegasus'tan koltuk satın alıyor veya bu şirketlerden tamamıyla uçak kiralayarak hizmet sağlamaya çalışıyor. 2001 yılında daha öncesinden de planladığı için artık bütün bunları yapacak kendi hava yolunu kurmak istediği için yaklaşık 14 Mart'ta yanılmıyorsam 2001 yılında bu fikirle ortaya çıkıyor. Girişimlerine başlıyor ve ondan sonra da işlemlere Haziran 2001'de tam yaz sezonu başladığı zaman da uçuşlara başlamak amacıyla yola çıkıyor Vural Öger. Daha sonrasında ilk olarak piyasada bulunan 1986'ların, 1980'lerin sonunda üretilmiş Boeing 757 uçaklarını seçiyor havayolu. 757 uçakları hakikaten çok güzel uçaklar. Pilotların çok sevdiği bir uçaklar, ancak birazcık büyük uçaklar, maliyetleri de, koltuk başına maliyetleri de yüksek. O nedenle her şeyden evvel 2006 yılında Vural Öger bu firmanın hisselerini, %45 hissesini şu anki sahibi olan Murat Ersoy'a satıyor. Murat Ersoy ile beraber bir değişime giriyor firma. Ne yapıyor? Uçak filosunda değişikliğe gidiyor. Örneğin MD-83'ler, MD-88'ler de filoya girmeye başlıyor. Bunlar neden öyle? Çünkü bunlar da zaman zaman artık yenilemeye başlanan uçakların yerine bıraktığı uçaklar. Yenilenen uçaklar bunlar. Bunların yerine Airbus'larla, Boeing'lerle uçan firmalar 83'leri de ıskartaya çıkartınca bunların da kiraları ucuzluyor. Şimdi bakmamız gereken şey Vural Öger'in kurduğu firmanın amacının ne olduğu. Almanya'dan veya Avrupa'dan vatandaşlarımızı Türkiye'ye getirip götürmek. 2006'da Murat Ersoy satın aldıktan sonra iç hatlarda da hizmet vermeye başlıyor. Örneğin İstanbul çıkışlı tabii bir sürü hatlara girebiliyor. 2007'de örneğin ben hatırlıyorum İzmir'e uçuyordu. 2007'de aynı zamanda 2006'da zannedersem CRJ'leri vardı. Onlarla İzmir'e ve İstanbul'dan Ankara'ya uçmuşluğum var. Önce CRJ 700'ler geldi yanılmıyorsam. Daha sonra CRJ 900'ler geldi. Daha sonra MD-83'ler de geldi. Fakat eninde sonunda uçakların tamamı tek bir tip olması açısından
belli bir süre sonra tamamıyla Airbus filosuna döndü. Bu arada havayolu aynı zamanda ihtiyacı karşılamak amacıyla başka hava yollarından uçak kiralama yoluna da gidiyordu. Örneğin ne yazık ki 50'den fazla insanı kaybettiğimiz Isparta kazası Atlas Jet kazası diye geçmiştir tarihe, ama o başka bir World Focus Hava Yolları'ydı yanılmıyorsam. World Focus Hava Yolları'ndan kiralanan bir Atlas Jet boyamalı bir uçakla gerçekleşen bir uçuştu o. Ne yazık ki Isparta'da dediğim gibi o insanları aramızdan ayrılmasına yol açmıştı. Bütün bunlara rağmen havayolu bir şekilde devamlılığını sürdürdü. Zaman zaman yurt içinde değil, aynı zamanda yurt dışına da uçuşlar yaptı. Örneğin ben İstanbul'dan Londra'ya Atlas Jet'te uçtuğumu hatırlıyorum. Pardon, Atlas Global olmuştu yanılmıyorsam o zamanlar. Ve Londra'da hiç kimsenin, hiçbir Türk Hava Yolları'nın uçmadığı Luton Havaalanı'na uçmuştu ki bence bu son derece isabetli bir karardı. Çünkü Luton gerçekten ufak bir meydan ve aynı zamanda da düşük maliyetli hava yollarının tercihi olan bir meydan. Kendisini o şekilde farklılaştırmayı düşünüyordu. Atlas Jet yanılmıyorsam aynı zamanda ilk olarak İstanbul'dan Mykonos'a uçuşları yapan da firma. CRJ'leriyle yapıyorlardı ve diğer uçaklarıyla da yapıyorlardı. Ve Atlas dolayısıyla sürekli olarak kurulduğundan bu yana ilk birkaç yıl dışında, hani böyle bir amacıyla kurulma amacının dışında sürekli bir arayış içerisinde olan bir firma görünümü veriyordu bize. Örneğin düşük sezonda Suudi Arabistan Hava Yolları'yla veya hac işlemleriyle, hac firmalarıyla anlaşma yapıp hac uçuşları da yapmışlığı vardır. Ki genellikle Türkiye'de charter işi yapan hava yolları yoğun yaz sezonundaki gelir yoğunluğunu devam ettirebilmek için kışında ya uçaklarını kiraya verirler ya da işte başka operasyonlar gerçekleştirirler. Örneğin Onur Air'in veya Atlas Jet'in hac uçuşlarında yaptığı gibi. Bu arada hacdan söz etmişken 2012 yılında Atlas Jet bu arada Amerika'daki bir hava yoluyla sorun yaşadı. Ryan International diye bir hava yolu 2012 yılında Atlas Global'in, şu anki adıyla Atlas Global'in uçuşlarını, hac uçuşlarını yapmak için Atlas tarafından getirilmişti, kullanılacaktı. Onların ekipleriyle, onların uçaklarıyla uçulacaktı. Ancak ne yazık ki Ryan International bu operasyondan parasını alamadığı için şikayette bulunmuştu ve daha sonrasında da Ryan International parasını alamadıktan sonra da kendisi Amerika'da iflas bayrağını çekmişti ki bu da Atlas'ın Amerika bağlantısı diyelim. Amerika ile ilgili bir hikayesi var. Şimdi olaya şöyle bakmak lazım. Atlas Global tekrardan uçacak mı demek için önce bu hava yolunun amacının ne olduğunu sağlamak lazım. Artık sene 2019, 2001 değil. İnsanlar Gertürk Tur gibi tur operatörlerinden sadece uçak bileti almak için satın almıyorlar bilet. İnsanlar artık telefonlarında, bilgisayarlarında, internette, iPad'lerinden bilet satın alıp hiç böyle bir aracı kurma ihtiyacı olmadan doğrudan hava yolundan bilet alma yoluna gidiyorlar. Bu böyle olunca tabii ilk kuruluş amacı dışında, ilk kuruluş amacıyla bilet satın alacak potansiyel müşterisinde bir azalma söz konusu. Öyle görülüyor ki Atlas Global her ne kadar zamanında tarifeli seferleri denemiş olsa bile zaman zaman hatta yanılmıyorsam KLM'le ortaklaşa uçuşları vardı. Örneğin uçuşlarına İstanbul-Amsterdam uçuşlarına kendileri yanılmıyorsam KLM'in veya Charles de Gaulle olabilir Air France'la beraber code share yani kendi uçuş kodunu kullanma olayını da yapmış olsa bile Atlas'ın bir türlü kurulduğundan bu yana ne olmak istediğine bir türlü karar veremeyen bir havayolu olduğunu görüyoruz. En son 2-3 yıl önceki mali kriz dolayısıyla ortaya çıkan ve turizmdeki yaşadığımız bir sürü olaylar turizmi baltalayınca, örneğin Reyna'daki saldırı veya İstanbul Atatürk Havalimanı'na yapılan saldırı veya Rus uçağının vurulması gibi olaylar sonucunda Atlas da tabii diğer hava yolları gibi büyük bir zarara uğradı. Bundan nasıl kurtulacağı işte asıl da bu hava yollarının ne kadar iyi yönetildiklerinin birer işareti.
Örneğin Türk Hava Yolları'nın yeri belli. Bir bayrak taşıyıcısı, dünyanın en çok destinasyonuna uçan bir hava yolu. Onun yeri belli. Pegasus her zaman için ekonomik olmak ve ekonomik uçuş sağlamak amacı güden bir hava yolu olduğunun imajını tüketicinin gözünde benimsetmiş durumda. Ama Türkiye ikinci, üçüncü, dördüncü bir hava yoluna ne kadar hazır, o konuda birazcık şüphelerim var. Dolayısıyla Atlas da bu nedenle, Atlas Global de bu nedenle biraz bundan zarar görmüş durumda yanılmıyorsam. Şimdi İstanbul Ankara'da arasında biliyorsunuz Türk Hava Yolları'nın tekeli var. İstanbul Atatürk Havalimanı ile Esenboğa arasında idi. Şimdi İstanbul Yeni Havaalanı ve Esenboğa arasında. Oysa Atlas zamanında CRJ 900 ve 700 uçaklarıyla bu tekeli kırmıştı. Ben dediğim gibi daha önceden de uçmuştum. Belki bu konuda ilerlemesi gerekirdi. Belki sadece CRJ'lerle bölgesel uçuşlar yapması gerekirdi. Daha düşük maliyetli uçuşlar yapması gerekirdi. Ama ne yazık ki kurulduğundan bu yana değişik değişik iş modellerini deneyip bir türlü tutturamamış bir havayolu izlenimi bırakıyor Atlas bizde. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hava yolları ekonomik gelişmelerden çok fazla etkilendiği için bunlara karşı kendilerini ne kadar çok fazla koruyacakları önemli. Örneğin zamanında Türkiye'de çok güzel bir hava yolu vardı. Bayağı da büyümüştü. İstanbul Hava Yolları, Türk Hava Yolları ile rekabet edecek dereceye kadar da gelecekti. İstanbul Hava Yolları hem politik yaşanan krizlerin, örneğin Öcalan'ın yakalanması sonucunda Türkiye'ye gelen turistlerin sayısında azalma türünden olaylarda, hem de yönetimin yaptığı yanlış politikalar, yanlış yatırımlar da nedeniyle bir gece onlar da kapıyı kapatmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla hava yolları hem politik ortamdan hem de ekonomik ortamdan çok fazla etkilenen hava yolları. Bir de bunun üzerine hava yolunun kişiliğini, yani kimliğini oturtamamasını eklediğiniz zaman, o zaman maalesef o hava yoluna çok fazla şans da kalmıyor. Özellikle de işte kurların artması, 2 sene önce yaşadığımız olay, kurların artması veya politik belirsizlikler ya da turizm merkezlerine yapılan saldırılar veya turistleri etkileyecek başka terör olayları gibi durumlarda hava yollarının bir şekilde kendilerini bu tür olaylara karşı sigortalamaları gerekiyor. Özellikle de iç hatta uçuyorsanız, çok fazla yoğunsanız, özellikle kurdan çok fazla etkileniyorsunuz. Çünkü sizin yapacağınız uçak kiralamaları dolar cinsinden veya başka bir döviz cinsinden olduğu için daha çok fazla fiyatla bilet satmanız gerekiyor. Ama ekonomi kötüye gittiği için, insanların alım gücü düştüğü için bu durumda satacağınız bilet de düşmek zorunda kalıyor, miktarı veya ücreti. Bu tür belirsizliklere karşı ne yazık ki Atlas bir şekilde kendisini hazırlayamamış durumda. Bundan sonra ne olur? Çok bilemeyiz. Önümüzdeki günler çok daha fazla gelişmelere gebe. Bir de şunu söylemek lazım. Atlas Global'in piyasadan kalkması, böyle bir şirketin ortadan kalkması sadece Atlas Global'i ve kendi çalışanlarına değil, Atlas Global'e hizmet veren, örneğin yer hizmetlerini Çelebi yapıyordu. Çelebi de bundan çok zarar görecektir. Havaş yer hizmetleri veriyor zannedersem Atlas Global'e. Havaş ve çalışanları da bundan çok fazla zarar görecektir. Umarız ki bu tatlıya bağlanır. Yanılmıyorsam şu an yönetim dışarıdan bir şekilde yatırım alıp havayolunun aslında geleceğinin olduğunu insanlara ispatlamaya ve bu sayede havayoluna yatırım yapacak, havayoluna nakit yatırımı yapacak yatırımcılar peşinde. Bu gerçekleşip gerçekleşmediği de biraz zor anlaşılan bir şey. Çünkü Türk Hava Yolları veya Pegasus gibi halka açık bir şirket değil Atlas Global. Bu nedenle de birazcık içeride neler döndüğünü hem biz bilmiyoruz hem de onların bize bunu bildirme yükümlülükleri yok. Örneğin KAP, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla eğer halka açık bir şirket olsalardı yasa gereği bunları bize bildirmek zorunda olacaklardı. Bilançoları da halka açık değil. Dolayısıyla borç miktarı ne kadar, uçakların hacizlenmeye mi niyeti var, yoksa uçaklar sonradan devam edebilecek mi, edemeyecek mi? Ya da ne bileyim, uçakların büyük bakımları geldi de onlara verecek para mı yok? Bütün bunlar bilinmezler, bütün bunlar birer soru işaretleri. Ama dileğimiz
2001 yılından bu yana Türk havacılığına hizmet veren ve gerçekten bir sürü insanın da evine ekmek götürmesini sağlayan bu havayolunun tekrardan toparlanıp bir an önce aramıza, göklere kavuşması. İleriki günler bu konuda çok fazla şeye gebe olacak. Bu konuda ben de izleyici olacağım. Ben de iyi haberleri bekliyorum. Orada çalışan arkadaşlarım da var. Umarım onlar da bir an önce işlerine tekrardan kavuşurlar. Ve umarım herkes bunu sadece mazide geçmiş ufak bir aksaklık olarak hatırlayıp tekrar yoluna devam ederler. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Umarım bir sonraki videoda daha neşeli şeyler, daha güzel şeylerden söz edeceğiz. Ama maalesef bu da bir havacılığın bir cilvesi diyelim. Maalesef böyle ekonomik krizler veya siyasal krizler hava yollarını çok etkiliyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yandaki çana tıklayın ki bundan sonra video koyduğumda tekrar haberiniz olsun. Tekrar daha neşeli, daha güzel günlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.